Merhaba, 3 yıl önce Teknobiyotik web sitesinden alınmış olan FR3500 sisteme bakım ve yükseltme yapıyorum. 3 yıl önce orta segment oyun bilgisayarı olarak tasarlanan bu sisteme hem yakından bakacağız hem de toz ve termal macun bakımı yapacağız. Ardından M2 disk yükseltmesi yaparak sistemi tekrar toplayacağız. Müşterim bu sistemin parçalarını teknobiyotik.com üzerinden almış ancak kendisi toplamış ve öyle kullanmış. Şimdi ben bu bilgisayarı tamamen sökeceğim ve bakım yaparak geri toplayacağım. Çekebildiğim kadarıyla tüm aşamalarını kayıt altına aldım. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Yemek yerken izlenebilecek kalitede olması için elimden geleni sizin için yapacağım. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle kasa içindeki tüm parçaları sökmekle işe başlıyorum. Anakart üzerindeki tüm güç ve bağlantı kablolarını söküyorum. Kasa arkası egzoz fanını çıkarıyorum. Fan 12'lik olarak geçiyor. Üzerindeki tozlar bakım zamanının geldiğini bize söylüyor. Ekran kartını çıkarıyorum. Ekran kartı AMD RX 560 4 GB olan modeli. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylı bakımını yapacağım. Sistem belleği XPG marka tercih edilmiş. Frekans değerlerine baktığımızda DDR4 3000 MHz olarak etiketinde yazmakta. Aynı zamanda anakart üzerinde ikinci bellek ekleyebileceğiniz bir RAM slotu da bulunuyor. Tüm bağlantıları ve anakartı tutan vidaları da söküp anakart ve işlemci bloğunu kasadan ayırıyorum. Anakart tarafında ise Esrak'ın A320M HDV modeli tercih edilmiş. Bu model M2 disk ve tüm AMD Ryzen 3000 serisi işlemcileri desteklemesiyle ön plana çıkıyor. Zaten satışı yapılırken dilediğiniz zaman yükseltme yapmanızı kolaylaştıran bir anakart olarak pazarlanmıştı. Biz bu videoda sadece disk yükseltmesi yapacağız ancak ekran kartı ve RAM bellek yükseltmesini sistem kurulumu yaptıktan sonra istediğimiz bir zamanda yapabiliriz. Şimdi güç kaynağı ve diğer bağlantıları sökmek için kasanın diğer kapağını açıyorum. İlk olarak güç kaynağını sistemden çıkartmak istiyorum. Kasa tasarımından dolayı dar ve kabloların geçmesi için bana kalırsa yeterli bir alanı yok. Ancak uygun fiyatlı olduğu için maliyeti düşürmek adına tercih edilmiş. Ben kasayı sevmediğimi baştan söylemek istiyorum. Güç kaynağı tarafında High Power markasının 500 Watt olan modeli tercih edilmiş. Sistemde aşırı akım çeken bir bileşen olmadığı için gayet yeterli bir fiyat performans ürünü olduğu kanaatindeyim. Sistemde kullanılan bir SSD ve 2 adet sabit diskin tüm SATA ve güç kablolarını söküyorum. Bu kablolar siyah tel ile tutturulmuş. Ben onları daha derli toplu yapmayı planlıyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Kasanın ön kapağını açıyorum. Bu kısımda 3 adet RGB ışıklı fan bulunuyor. Bu fanlar kasa içini gerçekten güzel bir şekilde havalandırıyor. RGB ışıkların rengi değişmiyor, sabit karışık bir renk veriyor. Fanları tek tek vida yerlerinden söküyorum. Ön taraftaki fanların arka fana göre toz birikintisi daha fazla. Şimdi de sistemde artık kullanılmayacak olan 1 TB sabit diski çıkarıyorum. Diğer 4 TB disk ise kullanılacağı için sökmek istemedim. Kasa bu şekilde temizlik için hazır. Ancak onun da öncesinde anakart bakımına geçelim. Öncelikle anakartın zarar görmemesi için havalı bir naylon kullandım. O an elimde kullanabileceğim en mantıklı yalıtım malzemesi bu vardı. Lütfen yorumlarda kınamayın. İşlemci fanına ait 4 adet sabitleme vidasını söküyorum. AMD soğutucularının bu kadar kolay sökülmesi takdirimi kazandı. Çok eskilerden tırnaklı, çentikli Intel soğutucuları vardı. Takması beni çok strese sokan bir olaydır. Bu soğutucunun vidalarını tutan arka tarafta bir plaka var. Bu plaka boşa çıkınca işlemci ve fan birbirinden ayrılabilir duruma geliyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir yer var. Termal macun zamanla kurumuş veya metale yapışmış olabilir. Bu sebeple asla güç uygulayarak ayırmaya çalışmayın. İşlemciye veya anakart üzerindeki pinlere zarar verebilirsiniz.
Aynen benim şu an yaptığım gibi hafifçe sağa sola çevirerek macunu esnetebilir ve kolayca çıkarabilirsiniz. Bilgisayar bakım ve tamirlerinde bir parçayı zorlayarak asla çıkartmayın. Zorlanıyorsanız bir yerde sökülmemiş bir vida mutlaka vardır. Soğutucu blok içindeki biriken tozları ve değişim zamanı gelmiş olan termal macunu görüyorsunuz. Kullanım sıklığına ve macun kalitesine göre en geç 2 yılda bir termal macun bakımı yapılmasını tavsiye ediyorum. Sırada 256 GB M2 diski söktüğüm kısım var. Sırada soğutucu blok ve fan temizliği var. Soğutucu blok ve fanı birbirine bağlayan 4 vida ve fan kapağı var. Tüm bunları birbirinden ayırıyorum ve temizliğe başlıyorum. Alüminyum blok arasındaki tozları fırçayı iyice içine girdirerek temizliyorum. Aynı şekilde fan temizliğini de fırça ile yapıyorum. Fırçanın girmediği yerlerde pamuklu çubuk kullanarak ince temizlik yapıyorum. Fanın dönüşünde herhangi bir sıkıntı olmadığı için temizleyici, yağlayıcı bir sprey kullanmıyorum. Söktüğüm sıranın tersini izleyerek önce fan ile soğutucu bloğu, daha sonra da fan kapağını takarak işlemi bitiriyorum. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken en önemli şey fan kablosunun plastik kapak altına kalıp sıkışmamasıdır. Son olarak anakart üzerindeki tozlar için yumuşak bir fırça yardımıyla temizlik yapıyorum. Temizlik yaparken daha önce söylediğim gibi sert darbelerden kaçınıyoruz. Gayet sakin ve yumuşak şekilde temizlik yapıyoruz. Sonraki aşamada işlemci üzerindeki eski termal macunu temizlemek ve yerine yenisini sürmek var. En çok izlenen ve merak edilen kısımlar bunlar oluyor. Bu sebeple biraz kullanacağımız termal macundan bahsedelim. Öncelikle kullandığım termal macunları müşterinin bütçesinin belirlediğini belirtmek istiyorum. Yorumlarda dandik macun kullandığımı söyleyen arkadaşlar var. Açık konuşmak gerekirse gerçekten piyasada kötü termal macunlar var. Ancak ben olabildiğince fiyat performans ürünleri kullanmaktan yanayım. Ancak ucuz olsun, idare etsin diyen kişileri de artık ikna etmek için çabalamıyorum. Kaliteli bir termal macunun ısı iletkenlik değerinin 2 ile 8 arasında olması gerekiyor. Burada kullanacağım termal macun ise Vypest markasının C2 modeli. Ekranda gördüğünüz gibi iletkenlik değerinin 6 olduğu görülüyor. Bu gayet kabul edilebilir bir değer. 4 gramlık tüp halinde gelen bu ürün yanındaki temizleyici solüsyon ve plastik spatula ile birlikte bize kaliteli bir bakım yapma imkanı sunuyor. İşlemci üzerindeki eski macun kalıntılarını temizliyorum. Daha inatçı olan kurumuş macunlar için de temizleyici solüsyon kullanıyorum ve gerçekten beni şaşırtan bir temizlik sonucu ortaya çıkıyor. Ürünü beğendim ve tavsiye ederim. Termal macun sürerken asıl olan işlemci üzerine ince bir tabaka olarak yaymaktır. Çok fazla sürerseniz dışarı taşacaktır. Az sürerseniz işlemcinin üzerini kaplamayacaktır. Bu sebeple minik spatula yardımıyla ince bir tabaka haline sürmek en doğru seçenektir. Bu şekilde işlemcinin her noktasına macun geldiğinden emin olursunuz. Soğutucu bloğun sabitleme plakasını yerleştiriyorum. Ardından anakartı yerleştiriyorum ve soğutucu bloğu işlemcinin üzerine denk gelecek şekilde takıyorum. Sabitleme vidalarını çapraz bir şekilde yavaşça sıkıyorum. Fan enerji soketini anakart üzerindeki CPU fan bacaklarına takıyorum ve bu şekilde termal macun değişimini ve fan temizliğini bitiriyorum. Şimdi sıra ilk yükseltmemiz olan yeni M2 SSD montajına geldi. Eski M2 disk Hynix marka 256 GB olan bir modeldi. Şimdi ben ADATA 512 GB olan bir disk takacağım. Disk silikon pad ve soğutucu kapak ile beraberinde geliyor. Ben bunu bilmediğim için harici bir M2 soğutucusu da almıştım ancak onu kullanmaktan vazgeçtim. Diskin yanında gelen kendi soğutucusunu kullanacağım. Isı plakasının altındaki bandı söküyorum ve tam olarak diskin üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum.
Gayet güzel bir şekilde oturduğunu hissettirdi. Sabitleme vidasını taktıktan sonra M2 montajımız da tamamlanıyor. Şimdi sırada ekran kartı bakımı var. Ekran kartı AMD Sapphire RX 560 4 GB olan modelidir. Genel olarak oyunları orta ayarlarda oynayabileceğiniz bir performans sunar. Kart üzerinde 3 adet görüntü çıkışı mevcut. Olmazsa olmaz HDMI, DisplayPort ve daha eski ekranlar için DVI port. Ben bu videoda ürün incelemesi yapmıyorum. Bu sebeple hangi oyunları ne derecede oynatır, kaç FPS görüntü verir bilemiyorum. Temizlik ve bakımını yapıp işlemi sonlandıracağım. Ekran kartını koruyan üst kapağın alt tarafta bulunan 4 adet vidasını söküyorum. Kapakla birlikte fan da çıkmış oldu. Şimdi de soğutucu bloğun 4 adet sabitleme vidasını söküyorum. Ekran kartı işlemcisi üzerindeki eski termal macunu temizliyorum. Yine burada Y-Past temizleyici solüsyon kullandım ve sonuç yine beklediğim gibi oldu. Ekran kartı üzerindeki tozları da fırça yardımıyla temizliyorum. Aynı solüsyonu kullanarak pamuklu ped ile ekran kartının bakır yollarını da temizledim. Soğutucu alüminyum blok üzerindeki eski termal macunu da solüsyon yardımı ile temizliyorum. Arada kalan tozları da fırça yardımıyla uzaklaştırıyorum. Ekran kartı fanını temizlemek için söküyorum. 3 adet sabitleme vidasını söktükten sonra kolayca çıkıyor. Fanın tozlu halini görüyorsunuz şu an. Fırça yardımı ile tozları temizliyorum. Temizledikten sonraki hali de bu şekilde. Kapakta kalan son tozları da fırça ile temizledikten sonra fanı yerine takarak topluyorum. En çok merak edilen ve sorulan kısma geldik yine. Ekran kartına termal macun sürülür mü? Termal macun yerine termal ped kullanabilir miyiz? Termal macun kullanmazsak ne olur gibi bir sürü soru geldi bana meslek hayatım boyunca. Eğer üretici işlemcisini soğutmak için termal macun kullanmışsa siz de termal macun kullanmak durumundasınız. Termal ped nispeten daha az ısınan entegrelerde kullanılıyor. Termal ped veya macun kullanmazsanız kartınız aşırı ısıdan dolayı çalışmaz veya bozulur. İşlemci üzerine termal macun uygularken video kaydım kesilmiş ancak burada net olarak görebileceğiniz gibi ekran kartı işlemcisinin üzerine termal macunu uyguluyorum. Kendi spatulası ile yayıyorum. Spatula üzerinde kalan macunu da soğutucu bloğa sürüyorum ki ziyan olmasın. Sonrasında soğutucu bloğun işlemci üzerine oturtuyorum ve çapraz bir şekilde vidalarını atarak sabitliyorum. Fanı da yerine oturtuyorum. Fanları takarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey enerji soketini takmaktır. Fan soketini takmazsanız fan çalışmaz ve sisteminiz ısınmaya başlar. Bunu da hiçbirimiz istemeyiz. Son vidaları da sıktıktan sonra ekran kartımızın bakımı tamamlanmış oluyor. Sonuçtan memnunum. Sonraki işlem bellek temizliği. Bu bellek işlemci fanının hemen yanında olduğu için fanla birlikte tozlanmaya çok müsait. Fırça ile hızlıca temizliyorum. Bakır kısımlarını etil alkol damlattığım pamuk yardımıyla temizliyorum. Belleğin sağda solda gezmesini istemediğim için anakart üzerindeki yerine tekrar takıyorum. Bir işi daha bitirmiş oldum. Sırada kasa fanlarının temizliği var. Bu kısımlar standart olarak fırça ve bez ile yaptığım temizliklerden oluşuyor. Tüm fanları tek tek temizliyorum ve siliyorum. Fanların dönüşlerinde herhangi bir problem görünmüyor. Güç kaynağının sabitleme vidalarını açıyorum. Bu işlem cihazın garanti dışı kalmasına sebep olur. Bu yüzden
eğer ürün garanti süresi içinde bozulmuşsa yetkili servisine veya üreticisine yollayın. Benim burada bakımını yaptığım ürün garanti süresi dolmuş bir ürün olduğu için açmakta bir sakınca görmüyorum. Siz açmadan da kompresör yardımı ile dışından hava tutabilirsiniz. Ancak hava tutarken içindeki fanın dönmemesi için ince bir tornavida ile fanı sabit tutmanızı tavsiye ediyorum. Fırça ile tozlarını giderdikten sonra güç kaynağını tekrar topluyorum ve dışındaki tozları da bir bezle siliyorum. Eğer elektrik ve elektronikle ilgili herhangi bir eğitiminiz yoksa lütfen bu parçayı açmayınız, sökmeyiniz. Bilgisayar kasasının da genel olarak tozunu alıyorum ve geri montaja geçiyorum. Öncelikle 3 adet RGB ışıklı fanı takıyorum. Sonrasında anakartı yerine yerleştiriyorum ve sabitleme vidaları ile sabitliyorum. Kasa arkasındaki egzoz fanını bağlayacaktım. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum. Bu fanı kablosu yüzünden kullanmama kararı aldım. Fan doğrudan anakart üzerindeki soket üzerinden güç alan bir model değil. Direkt güç kaynağına bağlamak gerekiyor. Bu sebeple anakart üzerine takılan soketli bir fan aldım ve onunla değiştirdim. Kasanın yan tarafına geçiyorum. Güç kaynağı bu kısımdan kasaya takılıyor ve kasadaki gözlerden ön tarafa kablolar geçiriliyor. Ben de kullanacağım kabloları ön tarafa gönderdim. Hatırlarsanız kasa içindeki kablolar dağınık bir haldeydi. Tellerle birbirine tutturulmuştu. Ben bunu istemediğim ve daha düzenli görünmesini istediğim için plastik cırt kullanmaya karar verdim. Ancak en doğru kablo yolunu oluşturmak için geçici olarak ben de siyah teller kullanarak kabloları sabitliyorum. En son aşamada kabloları plastik cırt ile sabitleyeceğim. Kabloları ön tarafa olabildiğince az aktarmaya gayret ettim. Bazı kabloların gidiş yolunu deneme yanılma yöntemiyle değiştirerek en kısa yolu bulmaya çalıştım. Daha önce söylediğim gibi kasa uygun fiyatlı olması sebebiyle dar ve istediğiniz yerden kablo aktarımı yapamıyorsunuz. En azından benim kafamdaki kablo düzenini alması için epey deneme yaptım. %100 istediğim gibi oldu diyemem ama bu kasa ile olabilecek en iyi duruma getirdiğimi düşünüyorum. Yan taraftan yolladığım güç ve data kablolarını, ön panel bağlantı kablolarını anakart üzerine takmaya başlıyorum. Öncelikle 24 pin anakart güç kablosunu takıyorum. İşlemci güç kablosunu takıyorum. Ekran kartını anakart üzerine takıyorum. Ekran kartını takarken boşluklardan geçebilecek ve kartın çalışmasına engel olmayacak kabloları kartın altından geçiriyorum. Ekran kartının sabitleme vidalarını takıyorum. Ekran kartının güç soketini takıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Artık yolunu değiştirmeyeceğimi düşündüğüm kabloları siyah çırtla sabitlemeye başladım. Ön taraftan montajını tamamladığım kabloları kastırmayacak şekilde arka tarafta topladım ve plastik cırtla bir araya getirdim. Ön taraftaki RGB fanların enerji bağlantısını da yaptım. Kabloların sabitlendikten sonraki görüntüsü beni çok memnun etti. Sonucu sizin de yorumlamanızı istiyorum. Daha başka kablo düzenleme fikri olan kişiler varsa paylaşabilir. Kasa içindeki işlemlerin sonuna yaklaşırken kasa ön kapağı, yan kapağı ve camlı kapağı tek tek güzelce temizliyorum ve siliyorum. Tüm kapaklar yerine oturduktan sonra sizinle ilk gücü vermek istiyorum. İşte en heyecanlı yere geldik. 3, 2, 1, ateş! Sistem çalıştı ve görüntü verdi. Herhangi bir işletim sistemi yüklü olmadığı için sistem kurulumuna geçeceğim ama öncesinde BIOS ayarlarına bir bakalım. İlk ve en önemli yaptığım işlem RAM bellek frekansını doğru hıza getirmek oldu. Varsayılan olarak 2666 MHz hız ayarlanmış ancak elimdeki RAM 3000 MHz hızında. BIOS üzerindeki DRAM frekans ayar kısmından DDR4 3000 olarak seçimimi yapıyorum. Ayarları kaydedip çıkıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum Windows 10 Pro flash diski ile sistem kurulumunu gerçekleştiriyorum. Sistem kurulumu
güncelleştirmeler ve sürücü yüklemelerinin ardından BIOS güncellemesi yapmak istedim. Sistem BIOS sürümüne baktığımda 3.70 versiyonda olduğunu gördüm. Bunun eski bir sürüm olduğunu üretici web sitesindeki BIOS güncelleme sekmesindeki listeden görebiliyorum. Üretici web sitesinde son sürüme geçmeden önce en az 7. sürüme yükseltmem gerektiği yazıyordu. Sonrasında ise son sürüm olan 8 sürümüne yükselterek BIOS sürümünü başarıyla güncellemiş oldum. Tüm bu işlemlerin ardından sistem birkaç kez kendini yeniden başlattı ve çalışmasında herhangi bir problem çıkmadı. Ben sonuçtan gayet memnunum. Kullanacak olan müşterime hayırlı olmasını diliyorum. Videonun açıklama kısmında sistemin detaylarını listeledim. Sizin de yorumlarınızı videonun alt kısmına bekliyorum. Videoların devamının gelmesi için beğeni ve isteklerinizi gönderebilir, videoları dikkatli şekilde izleyerek bilişim alanında kendinizi geliştirebilirsiniz.